Merhaba gençler. Bir damla mürekkebin suda kendiliğinden yayılmasının hücrelerimizdeki yaşamsal olaylarla bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? Bugün maddelerin hücre zarından nasıl geçtiğini ve hücrenin bu geçişleri nasıl kontrol ettiğini keşfedeceğiz. Görünmez ama hayati öneme sahip bu yolculuğa hazır olun. Hücre zarının çevrelediği sitoplazmada çözünen maddelerin dengesi hassas bir şekilde kontrol edilir. Bu hassas denge, hücre zarının seçici geçirgenlik özelliği ile sağlanır. Hücre zarından madde geçişi, zarın yapısında bulunan lipid, protein ve karbonhidratların karmaşık etkileşimleriyle kontrol edilir. Hücre zarından madde geçişleri, süreçte enerji gerektirmeyen, pasif ve enerji gerektiren, aktif taşıma şeklinde ikiye ayrılır. Pasif taşıma, maddelerin hareket etmek için enerjiye ihtiyaç duymadığı geçiş türüdür. Maddelerin doğal eğilimi, yoğun miktarda bulundukları noktadan daha az miktarda bulundukları noktaya gitme yönündedir. Pasif taşımada küçük moleküllerin hareketi hücrenin içinden dışına ya da dışından içine doğru yoğunluk farkına bağlı olarak çift yönlü gerçekleşir. Bu olay iki ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder. Yoğunluk eşitlenince sistem dengeye ulaşır ve net madde hareketi görülmez. Enerjiye ihtiyaç duyulmadığı için pasif taşıma canlı ve cansız ortamlarda gerçekleşir. Pasif taşımanın difüzyon ve ozmoz olmak üzere iki çeşidi bulunur. Moleküllerin yoğun miktarda bulundukları ortamdan az miktarda bulundukları ortama enerji harcamaksızın gerçekleştirdiği geçiş, difüzyon, yayılma olarak tanımlanır. Bu yayılma süreci sıvı ve gaz gibi çeşitli ortamlarda kendiliğinden gerçekleşir. Hücre zarının seçici geçirgenliği, küçük ve yüksüz moleküllerin difüzyon ile hücreye girişine ve hücreden çıkışına izin verir, fakat nispeten büyük ve yüklü moleküllerin biyolojik zarlardan geçişini sınırlandırır. Hücre zarından madde geçişi, molekülün yağda çözünürlük özelliğiyle doğrudan ilişkilidir. Yağda çözünen maddeler, A, D, E, K vitaminleri gibi hücre zarından difüzyon yoluyla kolaylıkla geçerken, suda çözünen maddeler, B ve C vitamini gibi başka bir yardımcı yapı olmadan hücre zarından geçemez. Yağda çözünmeyen amino asit, glikoz gibi moleküller ve kalsiyum, magnezyum, potasyum, klor gibi yüklü küçük moleküller fosfolipid tabakasından kendi kendine geçemez. Bu ve benzeri moleküllerin hücre zarından difüzyonla geçişlerine bazı taşıyıcı ve kanal proteinleri aracılık eder. Evet gençler, şimdi difüzyon animasyonunu izleyelim. Difüzyon. Bir çözeltideki çözünen moleküllerin derişimlerinin fazla olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru yayılmasına difüzyon denir. Hücrelerde difüzyon sayesinde bazı maddelerin hücre zarından geçişleri sağlanabilir. Maddeler hücre zarını geçerek enerji harcanmadan yer değiştiriyorsa bu olaya pasif taşıma denir. Hücre zarının yapısında bulunan fosfolipid molekülleri bazı maddelerin geçişini kolaylaştırır. Örneğin lipidlerde çözünen maddelerden olan oksijen, karbondioksit ve alkol hücre zarından kolaylıkla geçer. Ozmoz, çözücünün yarı geçirgen bir zardan, çözünen madde miktarı az olan bölgeden, çözünen madde miktarı çok olan bölgeye hareketidir. Biyolojik sistemlerde çözücü genellikle su olduğu için ozmoz suyun hareketi olarak da bilinir. Ozmozun biyolojik tanımı suyun seçici geçirgen zardan difüzyonudur. Hücre zarı veya benzeri bir yapı üzerinde madde geçişi gerçekleşirken, suda çözünen büyük moleküllerin geçişi kısıtlanır, ancak zar suyun geçişine izin verir. Bunun sonucunda su az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru hareket eder. Hücre zarlarından suyun doğrudan geçişi, suyun polar bir molekül olması nedeniyle oldukça sınırlıdır.
Canlı hücrelerin zar yapısında bulunan kanal proteinleri, suyun zarlar arasında hızlı hareket etmesini sağlar. Suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi, ozmoz, bir süre sonra dengelenir. Denge durumunda, başlangıçta madde yoğunluğu fazla olan bölgedeki suyun zara yapmış olduğu kuvvet, ozmotik basınç olarak adlandırılır. Çözünmüş maddeler nedeniyle bir çözeltinin su alma isteği, yani ozmotik potansiyel arttıkça, ozmoz olayının gerçekleşmesi için gerekli güç miktarı da artar. Bu emiş gücü, ozmotik basınca eşittir. Hücre içindeki sıvı kısmın madde konsantrasyonuyla eş içeriğe sahip çözeltiler, izotonik çözelti olarak adlandırılır. İzotonik çözelti içerisine koyulan bir hücrenin, içindeki ve dışındaki çözücü konsantrasyonları dengede olduğu için hücreye net su geçişi olmaz. İzotonik çözeltiler özellikle tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Örneğin insan vücudundaki kan plazması yaklaşık %0,9 sodyum klorür, tuz içeren bir izotonik çözeltiye sahiptir. Bu nedenle hastalara damar yoluyla verilen serumlar genellikle %0,9 tuz çözeltisi, fizyolojik serum içerir. Çözünmüş madde yoğunluğu, hücre sitoplazması yoğunluğundan fazla olan çözeltilere hipertonik çözelti denir. Hipertonik çözelti içine koyulan bir hücrede suyun geçiş yönü su oranı az olan, yani hipertonik çözeltiye doğrudur. Bu nedenle hipertonik bir ortamda bulunan hücrelerde su çıkışı gerçekleşir. Hücrenin bu şekilde su kaybetmesine plazmoliz adı verilir ve bu su kaybı hücrenin büzüşmesine neden olur. Hücre sitoplazmasına kıyasla çözünmüş madde yoğunluğu az olan çözeltilere hipotonik çözelti adı verilir. Plazmolize uğramış bir hücre, hipotonik bir çözeltiye koyulduğunda dış ortamdan su alarak eski durumuna döner. Bu olaya deplazmoliz denir. Normal bir hücre hipotonik bir çözeltiye konduğundaysa su alarak şişer, turgor ve hücrenin hacmi artar. Artan hücre sitoplazması da hücre çeperine içeriden basınç uygular. Bu basınç turgor basıncı olarak nitelendirilir. Hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmadığından turgor basıncının artmasıyla hücreler patlayabilir. Bitki hücrelerinde turgor basıncı yaprakların parlak ve canlı görünmesini sağlar. Evet gençler, şimdi de kare kodda yer alan ozmoz deneyi uygulamasına birlikte bakalım. Yapacağımız deneylerle soğan zarı hücrelerinde farklı çözelti ortamlarında meydana gelen değişimleri gözlemleyeceksiniz. Öncelikle ozmoz olayı hatırlanmalıdır. Ozmoz, suyun çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere geçişidir. Ozmoz olayını anlamak için çözelti ortamlarına bakmalısınız. İlk olarak izotonik çözeltiye bakınız. Hücre sitoplazmasıyla aynı yoğunluğa sahip çözeltilere izotonik çözelti denir. İzotonik bir çözeltide hücreye giren su moleküllerinin hızı, hücreden çıkan su moleküllerinin hızına eşittir. İzotonik bir çözeltide hücrenin hacminde değişiklik olmaz. Öncelikle hücrelerin doğal görüntüleri mikroskopta gözlemlenir. Bunun için pens yardımıyla soğan zarı alınır. Lam üzerine soğan zarı kesiti yerleştirilir. Son olarak lamel, lamın üzerine yerleştirilerek mikroskopta incelenir. Pens yardımıyla soğan zarını alıp lamın üstüne bırakınız. Damlalıkları kullanarak lamın üstüne saf su veya doymuş tuz çözeltisi damlatınız. Lameli lamın üzerine Hazırladığınız preparatı mikroskoba yerleştiriniz ve inceleyiniz. Saf su, hücre sitoplazmasına göre hipotoniktir. Hücre sitoplazmasına kıyasla çözünmüş madde yoğunluğu daha az olan çözeltilere hipotonik çözelti denir. Görseldeki gibi hipotonik çözeltide hücre su alarak şişer. Damlalığı kullanarak lamın üstüne doymuş tuz çözeltisi damlatınız. Lameli lamın üzerine yerleştiriniz. Hazırladığınız preparatı mikroskoba yerleştiriniz ve inceleyiniz.
Bu deneyde doymuş tuz çözeltisi hücre sitoplazmasına göre hipertonik çözeltidir. Hipertonik çözelti, hücre sitoplazmasına kıyasla madde yoğunluğu daha yüksek olan çözeltidir. Gördüğünüz gibi hipertonik çözeltide soğan zarı hücreleri büzüşür. Hücrelerin su kaybederek büzülüp küçülmesine plazmoliz denir. Difüzyon ve ozmoz, maddelerin hücre içine veya dışına geçişini enerji harcamadan sağlayan ve hücre zarının iki tarafındaki yoğunluk farkı nedeniyle doğal olarak devam eden süreçlerdir. Ancak hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için bazen maddelerin düşük yoğunluklu bölgeden yüksek yoğunluklu bölgeye taşınması gerekir. Aktif taşıma olarak adlandırılan bu süreçte enerji kullanılır. Aktif taşımada hücre zarına yerleşik protein yapılı bir pompa, ATP molekülünde depolanan enerjiyi moleküllerin konsantrasyon farkına karşı taşınması için kullanır. Aktif taşımada hem ATP harcandığı hem de enzim gibi çalışan protein yapılı pompalar kullanıldığı için süreç sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Sinir sisteminden gelen bilgilerin iletimi, bağırsak epitelinden besin moleküllerinin emilimi, böbrekten süzülen yararlı moleküllerin kan dolaşımına geri emilimi gibi olaylar aktif taşımayla gerçekleşir. Sinir hücrelerinin çalışması, yani sodyum-potasyum ve mide asitliğinin oluşturulması için bu hücrelerdeki iyon pompalarının sürekli olarak çalışması gereklidir. Dinlenme halinde insan vücudunun harcadığı enerjinin önemli bir bölümü bu pompaların çalıştırılması ve aktif taşıma süreçleri için kullanılır. Lütfen dikkat. Şimdi aktif taşıma animasyonunu izleyelim. Aktif taşıma, hücre zarından geçebilecek büyüklükteki molekül ve iyonların yoğunluğunun az olduğu ortamdan çok olduğu ortama doğru taşınmasıdır. ATP harcanır, enzimler kullanılır. Aktif taşıma, hücre zarından geçebilecek büyüklükteki molekül ve iyonların yoğunluğunun az olduğu ortamdan çok olduğu ortama doğru Hücreler için gerekli bazı moleküller, hücre zarından pasif ya da aktif taşıma yöntemleriyle taşınamayacak, geçemeyecek kadar büyüktür. Bu durumda moleküller ve çok daha büyük yapılar endositoz ve egzositoz adı verilen mekanizmalar aracılığıyla taşınır. Endositoz, hücre zarından ve kanal proteinlerinden geçemeyecek kadar büyük olan maddelerin hücre zarında içeri doğru oluşan cepler yardımıyla hücre içine alınmasıdır. Maddelerin taşınım yönü yoğunluk farkına bağlı değildir. Enzimlerin kullanıldığı bu olay sırasında ATP harcanır. Endositoz sırasında hücre zarının bir kısmı içeri alınan maddeyi çevreleyip hücre içerisine girdiği için hücre zarının yüzey alanı küçülür. Bitki hücresi gibi hücre duvarı bulunan canlılarda endositoz gerçekleşmez. Tek hücreli protistlerden amipin beslenmesi de endositoz yoluyla gerçekleşir. Lütfen dikkat. Hadi şimdi endositoz animasyonunu izleyelim. Endositoz, hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre zarının içeriye doğru oluşturduğu cepler yardımıyla alınmasıdır. ATP harcanır. Hücre zar yüzeyi endositoz sırasında küçülür. Bitki hücresi gibi hücre duvarı bulunan canlılarda endositoz gerçekleşmez. Endositoz, Egzositoz. Hücrelerin kanal proteinlerinin içinden geçemeyecek kadar büyük molekülleri hücre dışına çıkarmak için kullandıkları taşıma mekanizmasıdır. Bu süreç hücre zarı ile veziküllerin, yani kesecik, birleşmesini ve içeriklerinin hücre dışına salınmasını kapsar. Hücrede üretilen proteinlerin hücre dışına salgılanması, protein yapılı hormonların kana verilmesi, hücresel atıkların uzaklaştırılması gibi süreçlerde kullanılır. Egzositoz sürecinde maddelerin dışarı atılmasında görev alan zarlı yapı, hücre zarıyla birleştiği için hücre zarının yüzeyi büyür. Hadi bakalım gençler, egzositoz animasyonunu izleyelim. egzositoz, hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre dışına taşınmasıdır. ATP harcanır. Hücre zar yüzeyi egzositoz olayında büyür. Egzositoz, hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre dışına taşınmasıdır. ATP harcanır. Sonuç olarak hücre zarından madde geçişleri
hücrelerin iç ve dış ortamlarının dengesini korumak için özelleşen farklı mekanizmalarla gerçekleşir. Enerji kullanılmayan difüzyon ve ozmoz gibi süreçlerde maddeler yoğunluk farkına bağlı olarak taşınır, fakat enerji kullanılan geçişlerde maddelerin konsantrasyon farkına rağmen taşınma gerçekleşir. Bugün gördük ki hücre zarı yaşam için gerekli maddelerin giriş ve çıkışını büyük bir hassasiyetle yönetiyor. Ancak bu geçişlerin en ilginç kısmı bazı moleküllerin hiçbir enerji harcamadan hareket edebilmesi. Bir sonraki derste difüzyon ve ozmoz etkinlikleriyle bu görünmez hareketleri gözlemleyerek hücrelerin dünyasına bir adım daha yaklaşacağız. Katılımınız için teşekkür ederim. Biocast